Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlere evimdeki akvaryumların hepsini gösteriyorum. Uzun süredir bir ev vlogu veya bir akvaryum odası turu gelmemişti. Aranızdan akvaryum odasının vlogunu merakla bekleyen arkadaşlarımız da vardı. Ben de bu sebeple yaptığım projelerin arasına bir vlog videosu katayım ve şu anda akvaryum odası ne durumda onu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Akvaryum odası turu atacağız fakat öncesinde tüm akvaryumlarım dediğim için akvaryum odamın dışında evimin mutfağında bulunan bu akvaryumla videoya başlayacağız. Tabii ki eğer siz videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız, hazırsanız hadi şimdi sizlerle uzun bir yolculuğa çıkalım ve evimdeki tüm akvaryumları, tüm canlıları, tüm balık ve karidesleri, ne var ne yok her şeyi sizlerle paylaşayım. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Dediğim gibi arkadaşlar evin mutfağındayız ve mutfakta bir tane 90-45-45 ölçüsünde akvaryumum var. Daha önce bu akvaryumun tanıtımını sizlere yapmıştım. Hemen sağ üstte çıkan linkten izleyebilirsiniz. Akvaryum evimin mutfağında olduğu için oldukça göz önünde olan ve sadece beni değil aile fertlerim ve misafirlerimi de ilgilendirecek bir akvaryum olduğu için daha değişik bir canlıyla daha premium bir proje yapmak istedim. Bundan dolayı arkadaşlar bu projede Bursa'dan Beta Market'in firmasıyla çalışacağız ve Hüseyin abinin de desteğiyle güzel bir aksolot akvaryumu projesi geliyor bu tanka. Nasıl bir şey olacak? Birazdan sizlere göstereceğim. Hemen balkonda oldukça büyük lav kayaları var. Lav kayalarıyla arkadaşlar bir hardscape yapacağım. Bu hardscape'i kayalık tasarımı burada görmüş olduğunuz frame wood'larla destekleyeceğim ve altına düz silis bir kum atacağım. Silis kumun üzerinde de aksolot dünyasından gelecek olan farklı varyetedeki bebek aksolotlarımızı alacağız, edineceğiz ve onları besleyip büyütmeye çalışacağız. Böylelikle bu bebekleri, bu değişik canlıları, aksolotlar biliyorsunuz kendine münhasır çok farklı canlılar. Bu canlıları hem biz gözlemleyeceğiz ki ben daha önce hobi hayatımda çok merak etmeme rağmen hiç beslemedim. Hem de ailemin diğer fertleri ve evime gelen misafirlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Oldukça beni heyecanlandıran bir proje. Çok güzel bir şey de ortaya çıkacak finalinde arkadaşlar. Fakat beni korkutan tek bir nokta var. Haydi gelin şimdi size beni korkutan o noktayı göstereyim. Beni korkutan olay bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça büyük ölçekli devasa bir lav kayası. Şöyle hafiften size göstermek için birazcık kaldırayım. Daha önce bu ölçekte ve bu ağırlıkta bir kayayla çalışmadım. Kabaca ölçtüm. Tanka sığıyor. Normalde aksolot gibi bir canlıdan ziyade daha böyle yüzen, serbest yüzen bir balıkla ilgili bir kayalık yapsam pek problem olmayacak. Fakat aksolotlar bildiğiniz gibi daha çok zeminde vakit geçirdiği için zeminin yüzey alanını çok kapatabileceğini düşünüyorum. İşte bir bu konuda soru işaretim var. Bir de bunu hata yapma lüksü yok. En ufacık bir hatada akvaryumu berbat edebiliriz kurulumda. Bu birazcık beni korkutuyor. Onun haricinde proje hemen hemen hazır yani her şeye. Bu taşla beraber yanında görmüş olduğunuz lav taşlarını da kullanacağım. Ayrıca bu taşları evin farklı bölgelerinde gezdiriyorum ve eşim oldukça sabırlı davranıyor bana. Kendisine buradan teşekkür ederim. Yani hiçbir kadın evinin farklı bölgelerinde böylesine kayalar görmek istemez herhalde. Evet arkadaşlar bu projeden bahsedeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Hadi gelin şimdi sizlerle birlikte akvaryum odasına geçelim. Evet arkadaşlar akvaryum odama tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Kısaca bir tur attıktan sonra şimdi akvaryumları tek tek incelemeye başlayabiliriz. Hazırsanız ilk olarak arkamızı dönelim ve Meksika taraflarına gidelim. Yucatan Yarımadası'na örnek aldığımız velifera balıklarını beslediğimiz bu tanka gelelim. Hem tasarımı hem de canlılarıyla benim içime sinen oldukça keyifli bir kurulum oldu. Bu akvaryum videosu zaten seri olarak kanalda geliyor. O yüzden çok detaya girmeyeceğim. Çünkü o yaptığımız seridir. Bu akvaryumun tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hatta serinin bir sonraki videosunda da hem tankın güncel durumunu hem de su değerleriyle ilgili bazı bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi velifera balıklarımız hızlı bir şekilde büyüyorlar. Oldukça keyifleri yerinde, bol bol yiyorlar. Acayip iştahlılar. Kayaların arasında yer verdiğimiz moslarda çok güzel bir şekilde besleniyorlar. Eğer siz de bu canlıları beslemek istiyorsanız arkadaşlar akvaryumunuza bol bol yosunlara, moslara yer vermelisiniz. Şimdi bu kayaların arasındaki yosunları görüyorsunuz. Gün içerisinde çeke çeke uzatıyorlar arkadaşlar. Ve bu yosunlar gördüğünüz gibi oldukça uzun bir hal alıyor.
60-50-40 ölçüsünde yaklaşık 120 litrelik bir akvaryumda besliyorum bu canlıları ve gerçekten izlemesi çok keyifli. Hani Lepistes farklı bir kulvar elbette ki arkadaşlar, ama canlı doğuranlar içerisinde gerçekten benim gönlümü çaldı ve şu an daha ilk defa besliyorum. Büyüdükçe bu türü çok daha seveceğimi düşünüyorum. Sizlere kabaca Yucatan veliferalardan bahsettim. Şimdi bir sonraki tanka geçelim. Hemen çalışma masamın solunda yer verdiğim görmüş olduğunuz Neocaridina ve Caridina karışık karides akvaryumu. Bu akvaryumun hikayesini de çok kısa bir süre önce yine kanalda paylaşmıştım arkadaşlar. Hemen sağ üstteki çıkan linkten izleyebilirsiniz. İçerisinde kristal kırmızı karidesler ve Bloody Mary karidesler var. Tank her geçen gün çok daha keyifli bir hal alıyor. Filtresini falan değiştirdim arkadaşlar. Pipo filtre vardı. Ben motorlu bir Pipo filtreye geçtim. Karidesler ufak ufak yürüyorlar. Gördüğünüz gibi şu karşıdaki Pusaphilandralar çiçek falan açıyor arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli bunları izlemek, gözlemlemek. Eğer ileride zemin komple yemyeşil olursa kırmızı karidesleri, Bloody Mary'leri bu yeşilin üzerinde kontrast renkleriyle izlemek oldukça keyifli olacak. Karbondioksit falan vermediğim için arkadaşlar gelişimleri o kadar hızlı değil. Açıkçası çok da hızlı gelişmelerine ihtiyacım yok. Masamın üzerinde yer verdiğim karides akvaryumundan da şimdilik bu kadar. Bir sonraki tanka geçelim. Çalışma masamın hemen yanında yer verdiğim yine 60-50-40 ölçüsünde boş bir akvaryum var. Bu akvaryumla ilgili gelecekte çok güzel bir planım var arkadaşlar. Tasarım yapıp bitkili bir Lepistes akvaryumu kurmayı düşünüyorum bu tanka. Ama şu anda boş bir durumda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar filtresi çalışıyor. Lepistes projesini gerçekleştirene kadar muhtemelen sahiplendirmeyi düşündüğüm balıkları kısa süreliğine buraya ayırmayı planlıyorum. Bir sonraki tanka geçecek olursak arkadaşlar, kanalın sıkı takipçilerinde bileceği üzere bu akvaryum Baybars'ın akvaryumu. Büyük savaşçı, imparator ve bilge Aybars'ınoğlu'nun akvaryumu. Baybars'ın oldukça üzünlü, finalde mutlu sonla biten bir hikayesi vardı arkadaşlar. Bu videoyu da izlemediyseniz hemen sağ üstte çıkan linkten izleyebilirsiniz. Baybars ve Muğla'nın Hobihanem köyünden gelen güzel eşi Ay Kız'ın veya Bal Kız'ın, sanırım yorumlarda bir arkadaş Bal Kız demişti. Bal Kız'ın akvaryumu. Tank fena değil. Biraz camdan dolayı sanırım yosun problemim var. Çok önemli değil arkadaşlar. Bitkiler gelişmeye devam ediyor. Fakat ben bu balıklarda henüz bir çift davranışı gözlemlemedim. Yani birbirlerine birazcık nötr gibiler. Bilmiyorum, birisi Holland Ramirez'i, birisi German Ramirez'i, onunla alakalı mı? Zaten Ramirez'ler birazcık zor arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Bir de aynı cinsin farklı türlerini çiftleştirmeyi deniyorum şu anda. Birazcık daha zaman vereceğim tabii ki çifte arkadaşlar. Bakalım zaman ne gösterecek. Ama bunlardan bir yavru alabilirsem, bunların bebeklerini bir görebilirsem gerçekten çok sevinirim. Bence hepimiz Baybars'ın yavrularını, onları izlemeyi oldukça meraklı bir şekilde bekliyoruz. Bu tanktan sonra arkadaşlar sıra 2 katlı ahşap setimize geldi. Ahşap setin üst tarafında 2 tane 50 santimlik akvaryum var arkadaşlar. Sağ taraftaki tankta gördüğünüz gibi bir tane melek balığım var. Sayika balıkları var. Kendi yavrularımdan büyüyenler, artık damızlık forma gelenler. Bir de panda çöpçüler falan var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Bu biraz göz ardı ettiğim bir tank. Çünkü şu an çok fazla konsept projeyle uğraşıyorum arkadaşlar. Açıkçası bu türleri ayıracak çok fazla vakit bulamıyorum. En fazla akvaryumlarını temizliyorum ve besliyorum. Bu tankın hemen sol tarafında ise bomboş bir akvaryum görüyorsunuz. Bomboş görünüyor ama gerçekten öyle değil arkadaşlar. Burada bazı kazı dolgu çalışmaları yapılmış görüyorsunuz. Tankın camına kadar, alt cama kadar kazılmış. Arkada bir tane tümsek yapılmış. Peki bomboş görünen bu akvaryumda bir canlı var mı? Evet var. Hemen sizlere göstereyim. Benim yıllardır beslediğim sayika erkeğim koca kafa burada arkadaşlar. Ne yazık ki koca kafanın dişisini kaybettik. Şu ana kadar ürettiğim tüm sayikaların annesini kaybettik. Koca kafa burada tek başına kaldı. O yüzden de birazcık hüzünlü bir durumda. Yalnız yaşıyor şu anda. Tankta kazı dolgu çalışmaları yaparak gördüğünüz gibi vaktini geçiriyor. Aslında Baybars'ın hikayesi gibi koca kafanın da güzel bir hikayesi yapılabilir. Ama gerçekten çok emek isteyen videolar, izlenme sayılarına baktığım zaman o emeği pek karşılamıyor ne yazık ki arkadaşlar. Bilmiyorum, bir gaza gelirsem belki koca kafanın da hüzünlü hikayesini hazırlayıp sizlerle paylaşabilirim. Alt kata inecek olursak da arkadaşlar burada 110 santimlik bir tane tank var. Bu akvaryumda da arkadaşlar sayika erkeğimiz koca kafanın son yavruları var. Ama Allah bunların canını alıyor. Acayip bir saklanma ihtiyacı hissediyorlar. Ne yaptım ben bunlara, bu kadar saklanmalarını gerektirecek bilmiyorum. Ama akvaryumda bir korku hakim. Ben yaklaştığım anda hemen arkalara kaçıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hani stres olmasınlar diye ben de çok dekorları falan almak istemiyorum ama en son beni sinirlendirecekler ne var ne yok hepsini toplayacağım.
Sürekli bu şekilde arkadalar. Akvaryumun ön kısmı tamamen boş duruyor. Yem atarsam geliyorlar, yem yiyorlar. Ondan sonra tekrar arka plana gidiyorlar. Beni gıcık ediyorlar. Bunları da elden çıkartacağım arkadaşlar. Aramızdan isteyenler oluyor. Bu tankı da boşaltacağım. Çünkü dediğim gibi şu an çok fazla konsept projeyle ilgilendiğim için bu tanka veya bu türe ayıracak çok fazla zamanım olmuyor. Hemen bir yan tanka geçtiğimizde de burada Çanla limbata balıkları var arkadaşlar. Çanlalarda son ürettiğim balıklar oldukça büyüdü. Gördüğünüz gibi artık neredeyse damızlık altı boya geldiler. Bu balıklarda da çok ciddi bir saklanma huyu var. Şöyle baktığınız zaman tankta hiç balık göremiyorsunuz veya şu öndeki var. Bir tane balık görüyorsunuz. Ama bu tankta 4 tane büyük boy çanla var. Yaklaşık 30-40 tane de yavru var. Şöyle detaylara indiğiniz zaman arkadaşlar veya filtrenin arkasında var bir tane. Hemen filtrenin üstünde var bir tane. Hemen şuradan kafasını çıkartmış var bir tane. Sanki şiddete maruz kalmışlar gibi sürekli saklanıyorlar. Ben de bundan dolayı oldukça sinir oluyorum açıkçası. Hayır, ne derdiniz var da bu kadar saklanıyorsunuz? Bir türlü anlam veremiyorum. Her neyse, bir sağdaki akvaryuma geçtiğimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi bitkili güzel bir Santa Maria Endler akvaryumu var. Birkaç tane yakalayamadığım burada panda çöpçüler var arkadaşlar. Onun haricinde bu tank tamamen Santa Maria Endler'lere ait. Damızlık sayım az fakat yavru sayım oldukça fazla. Gördüğünüz gibi tankın her tarafı yavru dolu arkadaşlar. Birazcık da akvaryumun üstünden paylaşmam gerekirse gördüğünüz gibi her yer yavru dolu. Bir ara az önce gösterdiğim çöpçülerin hepsi buradaydı ve bu tankta Santa Maria Endler yavrusu neredeyse yoktu. Çöpçüleri ayırdıktan sonra arkadaşlar bir anda yavru patlaması oldu. Demek ki tüm yavruları çöpçüler bir şekilde yakalayıp hallediyorlardı. Santa Maria Endler'ler benim çok sevdiğim canlı doğuran türlerinden bir tanesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi uzun yıllardır besliyorum. Özellikle erkeklerin bu siyah ve turuncu bantları ve dişilere karşı yaptıkları bu kuyruk hareketleri, kuyruk dansları benim oldukça hoşuma gidiyor ve izlemesi oldukça keyifli geliyor arkadaşlar. Eğer ki siz de Lepistes tarzı bir şey beslemek istiyorsanız, yavru yemesin, böyle keyifli bir şekilde izleyeyim diyorsanız Endler türlerini tercih edebilirsiniz. Birçok varyetesi var bu Endlerlerin. Araştırıp renklerine göre hoşunuza giden bir Endler türünü bulup besleyebilirsiniz. Öneririm arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli canlılar. Santa Maria Endler akvaryumuna da göz gezdirdikten sonra arkadaşlar akvaryum odamda su dolu başka bir tank yok. Su dolu olmayan 4 tane daha tank var. Bu ahşap setin üst katında görmüş olduğunuz 3 tane akvaryum ve bir tane de bu arada küçük nano akvaryum var. İşin açığı gönlüm bu tanklara da bir şeyler yapmak istiyor. Sürekli elim kaşınıyor. Fakat da gerçekten hali hazırdaki tankların bakımı bile beni çok yorarken bir de bunların bakımını yapmak açıkçası gözüm hiç yemiyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ofiste 3 tane akvaryum var. İkisinde canlı var. Onların bakımını yapıyorum. 9 tane akvaryum odasında su dolu akvaryum var. Onların düzenli bakımlarını yapıyorum. Bir yandan videoların çekilmesi, edit, kurgu işleri, YouTube işleri vesaire gerçekten çok ciddi mesai istiyor arkadaşlar. Ve hepsine tek başına yetişmek oldukça zor oluyor. Zaten bunun bir üstü de artık akvaryum odasından ziyade bir galeri haline getirip ya da kendi dükkanımı açıp yanıma yardım edecek arkadaşlarımla beraber bir şeyler yapmak. Gerçekten çok isterdim ben kurulumu, tasarımı yapayım, canlılarımı koyayım, besleyeyim ama bakımlarında birisi bana yardım etsin. Şu anda yeni kurulumlar hariç tam 13 tane akvaryumun su değişimi, bakımı ve canlılarıyla ilgileniyorum. Ve gerçekten çok vakit ve emek isteyen işler arkadaşlar. Bundan dolayı bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanala da abone değilseniz destek olmak adına kanala abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim gerçekten. Umarım sizler için dolu dolu geçen keyifli bir video olmuştur. Şimdilik evimden ve akvaryum odamdan paylaşacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.